Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine dantel değerlendirme projesi var. Böyle sandıklarda bekleyen bu kez böyle kenar dantellerin nasıl değerlendirilebileceğini gösteren 3 ayrı proje yapacağım. Şimdi birinci projemizden başlayalım. Evet arkadaşlar, bu projede bu dantel parçadan bir fular çalışması yapacağım. Evet, şimdi fular projesi için arkadaşlar bu dantelin şu gördüğünüz şöyle düz gibi görünen üçgen kısımlarına nakış yapacağım. Kullanacağım iplikler de şöyle moline iplikler, DMC'nin ya da Ankor'un moline nakış iplikleri. Evet. Şimdi başlayalım. Şöyle başlayalım. Evet. Birçok nakış türü var YouTube kanallarında. Brezilya nakışı diye arattırdığınızda birçok video görebilirsiniz. Ben burada fikir olması açısından gösteriyorum. Başlayalım. Evet, kasnağa germeye gerek olmadan elimde böyle işliyorum. Evet, bu rokokoların nasıl yapıldığını, çeşitli el nakışı işleme örneklerini içeren bir videom var. Örgü üzerine işleme teknikleri videosu. Orada detaylıca göstermiştim. Onun video linkini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan faydalanabilirsiniz bu nakış konusunda. Dediğim gibi birçok da nakış videosu var YouTube kanalında. Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan onlardan bakarak yapabilirsiniz. Ben burada fikir veriyorum sadece. Evet, bu şekilde her bir üçgene böyle nakış işleyeceğim. Şimdi danteliniz mesela şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bundan bir çalışma yapmak istediğinizde şu orta kısımlara inciler, böyle taşlar dikebilirsiniz gibi pek çok süsleme işlemi yapılabilir. Evet, işlemeleri bitirdikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, dantelimin üzerini böyle her bir üçgenin üzerine rokoko nakışı yaptım bu şekilde. Bu şekilde kenar danteli yerine ara dantel de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ara dantel de güzel olur fular için. Evet. Şimdi ben fular olduğu için etek uçlarına şöyle boncuklardan püskül yaptım. Daha bir kolye havası versin, böyle daha hoş hareketli olsun diye şöyle incilerle. Evet. Onu da şu şekilde yaptım, göstereyim. 2 kat iplik kullanıyorum. Sağlam olması açısından 50 numara dantel ipliği kullandım. Sağlam bir patchwork ipliği ya da sağlam dikiş ipliğini 2 kat kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi şu kısma da bir sıra yapacağım. Püskül. Şimdi bunun için şöyle uzun iğne kullanmak, ince uzun iğne kullanmak daha uygun oluyor. Evet. Şimdi şu sayılı olarak küçük boncuklarımı iğneye önce diziyorum ipliğe. Evet, bunları dizelim. Evet, istediğiniz uzunlukta dizebilirsiniz. Ben 20 tane inci dizdim. En ucuna bir tane iri boy inciyi koyuyorum. Ve şu inciyi serbest bırakıp
Diğerlerinden tekrar geçiriyorum böyle parça parça. Şöyle geçirdim. Evet. Normal iple yapılan püskülden daha şık oluyor bu çalışma. Evet. Hepsini geçirdik. Evet, şurayı da şöyle tutup çekip sıkılaştırıyorum. Sonra buraya düğümümü yapacağım. Ve ipimi kesip içine saklayacağım. Evet. Bakın. Gayet güzel oldu böyle. Evet. Bu şekilde fularımız hazır olmuş oluyor. Şimdi bir giysi üzerinde kullanımına bakalım. Evet arkadaşlar, böyle giysi üzerine koyduğumuzda böyle direkt iki yandan aşağı sarkıtılarak kullanılabilir. Çeşitli şekillerde kullanmak mümkün. Evet, bu şekilde bir broşla şöyle takarak kullanılabilir bu şekilde. Evet, ya da böyle boyundan dolayarak bu şekilde bir fular olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dantel projemize geçiyoruz. Şöyle bir dantelim var. Şimdi bundan yaka yapacağız. Bunun için ben boynumda ölçtüm. Şu kadarlık bir mesafesi fazla geldi. Yani bir dilim. Bunu sökerek alacağım oradan. Yani kesinlikle kesmiyoruz. Şimdi bu kenar danteller hep şu şekilde şu sırayla böyle örüldüğü için sökülmesi de kolay olacak. Şuradan bir yerden, evet, burası bitiş, şu kısım dantelin başlangıcı. Şuradan anlıyoruz, bakın zincir var burada. Evet, şuradan kesiyorum. Evet, sökmeye devam edelim. Evet, şimdi işaretli yere kadar söktüm. Evet, şimdi şu kısım boyun kısmına gelecek. Orayı böyle çok belli etmeden ince ince yeniden öreceğiz. 1-2 sıra ya da 2-3 sıra artık bakacağız. Hafif büzdüreceğiz yakayı. Şimdi şöyle ince bir dantel tığ kullanıyorum. Bakın şöyle. Evet. Şimdi buradaki gibi kafes yapalım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1, 2 atlıyorum. Sizin örnek modelinize göre hani burayı biraz büzdürecek şekilde elimizi ayarlıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 atladım. 1, 2. Böyle deneme yanılma yaparak bakın hafif büzülmeye başladı. İlk sırada hemen böyle büzmeyelim. Azar azar büzeceğiz. Yani şu kıvam iyi bence. 1, 2, şöyle atlıyorum. Evet. Bakın bu büzme şekli iyi ilk sıra için. Şimdi bu sırayı böyle devam edeceğim. Evet, bakın ilk sırada bir miktar böyle büzüldü.
Şöyle, ama yaka olması için bir tık daha büzdürmeye ihtiyacımız var. Şimdi bittikten sonra üzerine tülbent koyup buharlı ütüyle güzelce ütüleyeceğim. Şu kabarıklıklar, şunlar geçecek, dümdüz olacak. Evet, şimdi bir sıra hiç daraltma yapmadan aynı örnekle devam edeceğim, birdenbire büzülmesin diye. Evet, bu şekilde örüyorum modeli. Evet, devam edelim. Evet, bu şekilde bir sıra daha yaptık. Hiç eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Şimdi son sırada şöyle bir fıstık yapacağım. Siz tabi istediğiniz örneği uygulayabilirsiniz. Amaç bir miktar bu dantelin üst kısmını büzdürmek. Şöyle hafif böyle bir fıstık modeli uygulayarak bir tık daha çok hafif büzülmesini sağlayacağım. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. 1 2 3 zincir, aynı yere batıyorum. Diğerine geçiyorum. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra yakamız hazır olacak. Evet arkadaşlar, yakamız hazır sayılır. Birazdan ütüleyeceğiz. Onun öncesinde şu iki ucuna birer bağcık yapacağım, böyle zincir çekerek. Siz düğme ilik yapabilirsiniz ya da kurdele dikebilirsiniz. Ben direkt zincir çekerek şöyle bir ince bağcık yapacağım. Evet, şuradan başladım. İstediğim uzunlukta zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi sakladım. Evet, zincir çekmeye devam edelim. Evet, bu kadar bir zincir yeterli olacak. Şimdi uç kısmına bir çiçek yapıyorum. Şöyle şuradan geriye doğru 4-5 zincir atladım. Evet, ve şöyle çeviriyorum. 1 2 zincir, 1 2 üçlü trabzan yaptım. Yanına üçlü trabzan, 1 2 zincir ve kıstırıyorum. Bu şekilde 3 tane yaprak yapacağım. 1 2 zincir, üçlü trabzan, üçlü trabzan, 1 2 zincir. Evet, devam edelim. Evet, bu şekilde bir 3 yapraklı yonca yaptık. Şuraya kıstırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bu ipi de motifin arkasına saklayacağız. Şöyle. Evet, bu şekilde bağcığımız hazır. Diğer taraf için de yapalım. Evet, şimdi ütüleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ütülerken önce şuradan bakın şöyle bir gerdiriyorum. İyice şöyle. Evet, uç kısımlarını şöyle sündürerek, hiç kolalamaya falan lüzum yok. Şöyle şuralara değdirmiyorum şu anda. Şöyle gerdiriyorum. Evet. Şimdi şu boyuna gelen kısımlara da hiç gerdirme vesaire yapmadan dümdüz ütüyü bastırıyorum. Bakın şöyle.
Şöyle bastırıyorum. Bakın hiçbir kabarıklık görünmüyor. Sanki direkt yaka olarak örülmüş gibi bir görünüm kazandı. Yani gördüğünüz gibi 1 saatin içinde bir dantel yakamız oluyor. Evet. Hiç sarsılmadan ütüledim. Evet. Evet, şekli böyle oldu. Dümdüz bir danteli bakın bu hale getirdik. Çok az bir çabayla. Evet. Şu mini çiçekleri de ütüleyeyim. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, yakamız bu şekliyle kullanıma hazır. Ben bunu biraz daha süsleyeceğim. Siz böyle dümdüz beyaz olarak kullanabilirsiniz. Benim daha başka ördüğüm beyaz yakalarım olduğu için bunu biraz farklılaştırmak istedim. O yüzden şöyle minik şöyle taşlarla şöyle bir zincirim var. Taşlı sıra taş. Bunlarla süsleyeceğim. Şöyle şu orta kısımlara şunları dikeceğim. Evet, şöyle orta kısımlara çok da örneği kapatmadan şuralara bu taşları dikeceğim. Şu sıra taşları da şuraya şöyle şu kısma dikerek yerleştireceğim. Siz dantel modelinizin örneğine göre dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi iğneme ipliğimi taktım. Şöyle alıyorum. Yani yapıştırmadan ziyade böyle dikerek kullanmak daha mantıklı. Hem yıkamak da sorun olmaz böylelikle. Evet, bütün taşlarımı orta noktalara dikeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci projemiz de hazır. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir yaka oldu ve çok kısa bir sürede 1-2 saat içerisinde bir kenar dantelinden böyle güzel bir yaka hazırladık. Şöyle bakın, diktim şu sıra taşları. Bunları da diktim. Böyle. Evet, şimdi giysi üzerinde bir bakalım. Evet, yakamızda bakın böyle. Giysi üzerinde gayet hoş duruyor. Beyaz olduğu için hemen hemen her çeşit giysiyle kullanılabilir bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü projeye geçiyoruz. Böyle bir havlu kenarım var. Bununla bir kolye yapacağım. Şimdi bunun için şöyle hafif boyuna dayanan tasmaya yakın bir kolye olacak. O yüzden boynumda ölçtüm. Şöyle yaklaşık bir dilim kadar buradan çıkarılması lazım. Şimdi diğer kenar dantelde olduğu gibi bu havlu kenarları genelde şöyle şöyle örülerek gitmiyor. Dolayısıyla sökülmesi kolay olmayacak. O yüzden şuradan keseceğim. Normalde dantelleri böyle kesmeyi çok tasvip etmiyorum ben kendi adıma, ama bu projede buna mecburuz. Şöyle kesiyorum. Evet. Bir dilimi çıkardım. Çok ince örüldüğü için çok fazla da atmıyor aslında, gördüğünüz gibi, ama gene de kenarına bir sıra böyle sıkı sıkı elimde sürfile yapacağım. Sağlama almak açısından şöyle sıkı sıkı bir saracağım. Sürfile yapacağım şöyle. Şöyle dipten batıyorum ki uçtan değil, biraz daha dipten batıyorum. Sıkıca sarılsın diye.
Şimdi şöyle bakın, burayı bu şekilde sürfüle yaptım, kestiğimiz kısmı. Şimdi diğer bir önceki projede olduğu gibi, yaka projesinde burada daha hafif böyle bir yuvarlaklık elde etmek için şu kısımlardan büzdürmek için birkaç sıra tığ işi yapacağım. Bunu dantelinizin örneğine göre bu sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, böyle bakın, tek bir sıra trabzan yaparak şöyle yuvarlattım. Kolye formuna geldi. Kenar dantelimiz, havlu kenarımız. Bağlamak için de şöyle diğer projede olduğu gibi zincir çektim. Ucuna inci taktım. Şöyle. Evet. Şimdi kolye olduğu için biraz hani boncuklarla süslemek istedim. Şöyle yapıyorum. Yine 2 kat ipliğimi aldım. Şu boncuklarla bir süsleme yapacağım. Evet. Şimdi sadece şu öndeki dilimlere yapacağım. Şu kenarları yapmayacağım. Şöyle başlayalım. Siz dantelinizin şekline göre istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, şöyle 2 tane inci geçirip uç kısmına da şöyle bir gümüş takacağım. Evet, şöyle şu düğümü içeri hapsedeceğiz. Evet, şimdi şu boncuğu bırakıyorum, aynen diğer projede olduğu gibi şuradan geçiriyorum. Evet, bu şekilde bir çalışma yaptık. Evet arkadaşlar, boncuklarını da diktim. Bu şekilde neredeyse gerdanlık gibi böyle çok tatlı bir kolye oldu. Bakın, havlu kenarından çok kısa süre içinde, yarım saat, 1 saat içinde böyle bir kolye yaptık. Evet, şimdi giysi üzerinde de bir görelim. Evet, kolyemiz de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bir havlu kenarını kolyeye dönüştürdük böyle. Çok tatlı oldu. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.